Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöyle Mercedes tarzında bir ipim var. Hemen başlamak istiyorum. 2 milimetrelikte bir tığ kullanacağım. İnce bir iple bu çalışmayı denerseniz çok görüntü ortaya çıkacaktır. Sıkılama zincirimle başlıyorum. Bir tane sıkılama zinciri yaptım. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektikten sonra başına 3 kez sardım ve birinci zincire batıyorum. Bu şekilde battıktan sonra ilmek çekip yukarıya doğru ikişer ikişer alarak trabzanımı kuruyorum. Dörtlü bir trabzan yapıyorum. Yukarı doğru 6 zincirin boyunda şöyle dörtlü bir trabzan yaptım. Şimdi burada hanımlar tunus işi bir teknik uygulayacağız. Modelimiz tunus işi olacak. Azıcık uzattım. Altından ilmek çıkartıyorum. Dibinde zincir çektim. 2 oldu. Dibinde zincir çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tunus tekniğiyle ilmeğimi çıkardım. İlk 2 tanesini bu şekilde birlikte çıkıyorum. Geri kalanları teker teker çıkıyorum. Bir tığdan bir kendinden. Bu şekilde başa kadar geliyorum. İkişer ikişer alarak bir tığdan bir kendinden alarak başa kadar geldim. 8 tane ilmeğimden ilmeklerimi çıkardım. Başta 3 tane zincir çekiyorum. Şu ilk boşluktan girip 3 zincirimi buraya sabitleyip burada bir tomurcuk yapıyorum. Sonrasında bakın şuradaki boşlukları kullanacağız. İlkinden girdim. Dibinde zincir çektim. Bir sonrakinden girdim. 3 oldu. Bir sonrakinden girdim 4 oldu. Bir sonrakinden girdim 5 oldu ve bir sonrakinden girdim 6. Bakın sonda bir tane daha var. Oradan da giriyorum 7. Giderek ilmeklerimiz azalacak. 8 tane ile başladık. Burada 2, 4, 6, 7 tane oldu. 2 tanesini birlikte çıktım. Geri kalanları tığımdan teker teker tunus tekniğiyle çıkartma işlemi uyguluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlk boşluktan giriyorum. Buraya bir tomurcuk yaptım. Bir tane de alta yapmıştık. Şimdi yeniden ilmek çıkartalım. Bakın sırayla bütün boşluklardan ilmek çıkartıyorum ve her sırada birer tane azalıyor. 8 ile başladık. Bir önceki sırada 7 idi ve şimdi 6 tane ilmeğim olması lazım. 2, 4, 6. Bakın 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada 2 tanesini birlikte çıktım. Geri kalanları birer birer tığımdan çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi başa geldiğimde 3 tane zincir çektim ve ilk boşluktan girip bunu buraya sabitliyorum. Geri kalan boşluklardan teker teker ilmek çıkartıyorum. Bakın böyle. 3 tane oldu. 4, 5. Bakın giderek ilmeklerim azalıyor. Şimdi bu şekilde 2 tanesini çıktım. Geri kalanını teker teker çıkıyorum. Yine başa geldiğimde 3 tane zincir çektim. İlk boşluktan girip kapattım. Dibine yine buradan ilmek toplama işlemi yapıyorum. 2 tanesini topladım. Geri kalanları teker teker topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Dibine kapattım. Geri kalan 2 boşluktan da dibinde zincir çekerek ilmek topluyorum. Bakın bu şekilde. 3 tane oldu. 2 tanesini birlikte çıktım. Geri kalanında tek çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlk boşluktan bakın 2 tane boşluğum var. Oradan girdim kapattım. Tek bir boşluğum kaldı. Onun da dibinde zincir çekiyorum. İkisini birlikte topladım. Tepeye bir tane 3 zincir çektim. Dibine batıp kapattım. Bakın. Şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Tepesine sabitledik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tomurcuk oldu. Aşağı doğru sık iğnesiyle iniyorum.
Bir tanesini aynı kendi yuvasına batıp sık iğne yaptım. Sonrasında bir alttaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir alttaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Aşağı doğru bütün yuvalara inerek sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın bu şekilde yaptım. En aşağıda bir tane daha var. Oraya da girdim, yaptım. Sonrasında bakın buradaki yuvanın içinden girip buraya da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu kısma 8 tane sık iğne yapacağız. Bu birincisi. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane burada sık iğnem oldu. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve arka tarafına döndüm. Başını 1 2 3 kez doladım. Ve şu ilk sık iğne boşluğundan giriyorum. Buraya dörtlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi buraya buradaki yaptığımız yaprağın aynısını yapacağız. Dibinden girdim. Zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 tane oldu. 2 4 6 8. Pardon, çok özür dilerim. Yedincisini tam şu ortadan alacaktım. Tam ortadan aldım. 8'e tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Şimdi 2 tanesini birlikte çektim. Geri kalanları teker teker çekerek sağ başa kadar geçiyorum. Klasik Tunus tekniğiyle modelimizi arkadaşlar uyguluyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. İlk boşluktan girip bunu buraya kapatacağım. Sonrasında aradaki boşluklardan dibinde zincir çekerek ilmekler kuracağım. Bakın 4 tane oldu. Şuradaki boşluktan giriyorum. 5, sıradakinden girdim 6, sonuncusundan girdim 7. Toplamda 7 tane boşluktan girdim. Şimdi Tunus işiyle geri dönüyorum. Bundan sonrası birinci yaprakta yaptıklarımızın aynısı. 1 2 3. İlk boşluktan girdim, kapattım. Sonrasında dibinde zincir çektim. Sırasıyla bütün boşluklardan girerek bu şekilde arkadaşlar modelimizin taban kısmını kuruyoruz. Çok güzel bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Videoyu kapatıp gitmeyin derim. İzlediğinize değecek bir video olacak. 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi 2 tanesini birlikte çektim. Geri kalanları tığdan teker teker çıkartarak başa kadar geldim. Aynı işlemi burada uyguluyorum. 3 zincir yapıp ilk boşluktan girdim. Bakın bu şekilde. Şimdi sırayla gördüğüm her boşluktan tekrardan ilmek çıkartıyorum. Bakın şu kısmı unutmayın. Burada da var. Yine çıkardım. 2 2 2 alarak başa kadar geldim. Tekrar 3 zincir. İlk boşluktan girdim. Bakın şuradaki boşluklardan yine tekrardan gireceğiz. Şöyle yaptığımız zaman şu kısmı unutmayın. Bakın şurada da var. Orayı unutmayalım. Hızlı bir şekilde yine 2 2 2 aldım. 1 2 3 zincir çektim ve kapattım. Bakın şuradaki boşluktan giriyorum, dibine kapattım ve bir sonraki boşluktan girdim, kapattım. 2 ve 2 çektim. 3 zincir çekiyorum, ilk boşluktan girdim, kapattım ve bir sonraki boşluktan da bu şekilde ilmek çıkardım. En tepede ikisini birlikte kapatıyorum. 3 zincir çekip tepeye bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl geldiysem öyle ineceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. Bakın bu şekilde şu anda görüntü. Şimdi geldiğim gibi sık iğnelerle aşağıya ineceğim. İlk sık iğnemi birinci yuvaya yapıyorum. Bir alta yapıyorum.
bir altı yapıyorum. Bu şekilde aşağıya merdiven gibi ineceğim arkadaşlar. Sık iğne, sık iğne ve yine sık iğne. Böyle aşağıya doğru indim. Şimdi burada bir püf nokta var. Bakın şu orta kısma buraya batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında bu şekilde de giriyorum. Katladım. Buraya da bir sık iğne. Sonrasında döndüm. Bakın. Bu kısma batıyorum. Bu şekilde battım. Ve sık iğnelerle buraya 8 tane sık iğne yapacağım. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8'e tamamladım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi bunda arka tarafına dönüyorum. Başını 2 kez doladım. Pardon 3 kez. İlk boşluktan girdim. 2 2 alarak yukarıya doğru çıktım. Yine buraya arkadaşlar buradaki gibi modelimizi kuracağız. Şöyle tunus tekniğiyle 3 tane oldu. 4, 5, 6, 7, 8 değil. 8.'yi buradan alıyoruz. 8. dibinden alıyoruz ki modelde kayma olmasın. Sonra yine 2 2 alarak başa kadar geldim. Başta 3 zincir, ilk boşluktan kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya doğru bunlar gibi yapacağız. Teknik aynı. Sadece burada olduğu gibi dönerken, şuralara batarken dikkat edin. Geri kalan kısmı hep aynı. Şimdi ben bunu biraz tamamlayayım yukarıya doğru. Bitmiş haliyle karşınıza geleyim. Evet, şimdi yaprak motiflerimi bu şekilde tamamladım. Son kısımda ucuna kordon yapacağız. Yani bağcık gibi bir şey yapacağız hanımlar. Sık iğnemi bu şekilde yaptım 8 tane. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Diğer tarafına döndüm. Burada başını bir kez doladım. Bakın dibindeki ilk boşluktan girdim. İkili trabzan yaptım. 2 zincir tekrar doluyorum. Bir önceki yapmış olduğum şu trabzan boşluğundan girdim. Tekrardan ikili trabzan. 2 zincir başını bir kez doladım. Bir önceki boşluğa girdim. İkili trabzan. Bu şekilde yukarı doğru çıkan bir kordon yapacağız hanımlar, bağlamak için. 2 tane zincir çektim. Başına bir kez ip sardım. Bakın bir önceki boşluktan girdim. İkili trabzan çıkıyorum. Bunu uzatabildiğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir kez doladım ve buraya yaptım. Tekrar 2 zincir doladım. Bir önceki boşluktan girdim ve bu şekilde 2 zincir doladım. Evet, bu şekilde uzatıyoruz hanımlar. Evet, birazcık şöyle ördüm. Şimdi son kısmında ipimizi bir zincir çekip azıcık uzattık. Son bu araya girip buradan bir fıstık çıkartıyorum. İpimi uzatıyorum. Minik bir fıstık yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'li bir fıstık yapalım. Bakın buraya böyle fıstığımı yapıyorum. 2 seferde bağladım. Arasına 4 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Tekrardan aynı kısma girip bir fıstık daha yapıyorum. Uzattım. 1, 2, doladım. 3, doladım. 4, doladım. 5. 5'li bir fıstık. 2 seferde bunu çıkıyorum hanımlar. 1, 2, 3 zincir çekip dibine sık iğnesiyle kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Çektiğim zincirimi şöyle ilmeğini kestim. Kapattım. Şöyle bir kordonumuz oldu. Şimdi bunu şu kısımlarına inciler dikerek süsleyeceğiz.
İnci ve iğnemi aldım. Süsleme kısmını da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Düz tarafını alıyorum modelimin. Bakın tam şu orta kısmından iğnemi geçiriyorum. Bu kısımdan incimi geçirdim. Aynı hizasından incimi dikiyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi arka taraftan sıradakinin şu orta kısmına batıyorum. İğnemle ince alıyorum. İncimi geçirdim. Aynı hizada diğer taraftan da batıp altından çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, 2 tanesini diktik. Üçüncüyü de göstereceğim. Kalanı kamera arkasında tamamlayacağım. Tam orta kısmından iğnemi geçiriyorum. İnce aldım. İncimi de bu şekilde geçirdim. Hemen bakın aynı hizada diğer taraftan da diktim. Alttan bu şekilde incimi kapatıyorum. Tabii ki takıldı. Evet, bu şekilde bakın. Şimdi bunu bu şekilde tamamlayalım. Çalışmamız bitti. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Gerçekten harika oldu. İncilerle de süsledik. Bununla kız çocuklar için çok güzel saç bantları, tokalar yapabilirsiniz. Süslemelerde kullanabilirsiniz. Aşağıda yorumlarınızı muhakkak bekliyor olacağım hanımlar. Nasıl olmuş? Sizlerden geri dönüş bekliyorum.